Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Dark Legacy, yani Türkçesi sanırım Karanlık Miras olarak çevriliyor. Karanlık Miras içerik genişletmesi hakkında biraz bilgiler vereceğim. Resmi Drakensang Online yöneticileri duyurdu. 24 Kasım'da bizim serverlarımıza gelecek. Büyük ihtimal test server'a da Ekim'in sonu gibi gelir. Şu an ben videoyu 20 Ekim 2020'de çekiyorum. Büyük ihtimal Ekim'in sonuna doğru, yani 5-6 gün, maksimum bir hafta sonra gelmiş olur test server'a. Test server'a geldiğinde de bu arada ayrıntılı bir şekilde bu yeni içerik genişletmesini inceleyeceğim. Onunla videosu gelecek. Şimdi az çok bunun hakkında neler biliyoruz. Bütün bilgileri size şöyle bir kolaj halinde toplayıp bir video yapmak isterim. Bu arada bilgiler Drakensang Online'ın Facebook sayfasından ve Drakensang Online'ın Discord sunucusundaki Dark Legacy kısmından alacağım. Bütün bilgiler orada. Şu oyunu bir kapatayım hemen arkadaşlar. Öncelikle Facebook'u açalım. İlk bilgimiz abi şöyle yazıyor. Gelecek içerik genişletmesi karanlık miras kısa vadeli hedeflerin yanı sıra uzun vadeli hedefleri sunmak için günlük, haftalık, aylık görevler içerecek. Yani mesela şu an biliyorsunuz, yani dev soru şu an giriyorsunuz, günlük görevler var. Şöyle göstereyim hemen. Oyunu da şöyle alayım. Böyle günlük görevler var, işte ne diyor, 5 tane canavar kesiyor, adam kesiyor falan. Öyle günlük görevler var. İşte böyle görevlerin hem haftalığı hem aylığı gelecekmiş. Güzel bir şey. Yani mantıklı. Benim hoşuma gitti bu yenilik. Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakine diyor ki Karanlık Miras'ta zorluk kurulumu elden geçirecek yeni modlar Infernal, yani cehennem demek. Merhamet, büyük ihtimal Merciless, merhametsiz diye çevirmişler büyük ihtimal. Bloodshed'de katliam demek. Bu C1'den C7'ye kadar olan modları, mesela C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7'de gidiyor ya. Böyle olması herhalde kafa karıştırıcı oluyor. Hem de yeni oyuncuların kalması zor mudur anlamadım. Yeni bir sistem getirmişler. Artık C1 ile C7 arası cehennem, merhametsiz ve katliam seviyeleri olarak 3 ayrılacak. Büyük ihtimal işte cehennem seviyesi C1 olur. Bu merhametsiz C3 veya 4 olur. Katliam da C7 olur büyük ihtimal, öyle yaparlar. Onun yerini alacakmış yani. Sonra bir sonraki posta gidelim Facebook'ta. Şunu da hemen devamını görüp çevresine bakalım. Şimdi diyor ki abi burada. Ayrıca işçilik için stok kısılması kaldırılacak. Yani karakterinizi en düşündüğünüz şekilde toplarınızı etmeniz için size yeni imkanlar sağlanacak. Bu ne demek? Bunun ben size az çok ne demek olduğunu söyleyeyim. Mesela abi hemen oyundan bir örnek gösteriyorum. Mesela arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere bir tane silah var. Gördüğünüz üzere büyülerinde %76 kritik hasar var. Bu yeni gelecek sistem ile birlikte büyüleri istediğiniz itemde kullanabileceksiniz. Mesela şu sistemde siz silahta vurabileceğiniz şeyler, bu nesnede hasar, benim silahımda olduğu gibi normal hasar artışı, bir de kritik hasardı. Yani bir çift el bir silahta bulabileceğiniz şeyler. Mesela bu yeni gelecek şeyle birlikte çift ele saldırı hızı aktarabilirsiniz. Ne bileyim, yüzüklere mesela bak, burada full kritik hasar diziyoruz gördüğünüz üzere. Burada mesela 20 20 20 20 20, yani düz hesaplıyorum 20, hepsini toplasa 80 yapar. Ama direkt buradan bir tane 76'lık büyülü aktarsak abi, hatta bunun biri daha üstlere çıkıyor platinleri. Platinleri 90 veriyor bu arada. Bunu 76 90 olarak hayal edelim. 90'a buraya attığınızda abi direkt bütün aktarımın üstünde bir şey aktar. Sadece tek bir tane büyü olacak. Düşseniz abi 4 tane 76, mesela en düşündüğü örnek veriyorum. 4 tane 76'yı buraya aktardığınızı. Bununla birlikte aynı şekilde mesela silahta bu nesne hasar artışı var. Bunu şeye bakardım. Mesela %76 hasar artışı. Bu %76 hasar artışını başlığa da aktarabileceksiniz. Sizin nasıl hasarınızı arttırır bu? Mesela bak, benim başlığımda 11.5'tan işte 5 tane var. Hepsini toplasan 50 bile etmiyor, yani öyle diyeyim size. Ama direkt 76'ya aktardığınızda bundan bir de 5 tane dizdiğiniz düşünün. Deli hasar artar. Çok fazla kombinasyon yapılabilecek. Bu da bence şöyle söyleyeyim, yani değerlerimiz bence şu an bir oyuncunun maksimum işte hasar 110k yapar, HP 200k yapar. Bunlar maksimum değerlerdir. Ama ben bu Dark Legacy'den sonra ne olacağını gerçekten kestiremiyorum. Yani değerlerimiz uçacak, öyle diyeyim beyler. Bence milyonları bile geçeceğiz. Şimdilik ön görüşüm böyle. Hemen devam edelim beyler. Burada ne diyor? Bir sonraki büyük oyunun karanlık miras ekipman ürün katmanları kaldırılacak. Bu ne demek? Ekipmanlarınızın kademesi kaldırılacak. Mesela itemlerin hepsi kademe 10. Bunların hepsi kademesiz olacak. Eşya sesi yağma seviyesinin düşman canavar seviyesine bağlıdır. Bu da canavar seviyesine kadar yüksek olursa ekipman parçasının gücü o kadar yüksektir. Kahramanları zorlu canavarlara meydan okulu taktığı falan filan filan. Yani şey diyor burada. Burada demek istediği, hani katliam modunda item düşüyordunuz. Burada bir tane kademe yazmayacak. Mesela bunda bak tier 10 yazıyor. Kademe 10 yazıyor. Yamadan sonra bu yok abi. Sadece temel değeri yüksek olacak ama kademe diye bir şey oyundan kaldırırlar. Burada da okuduğumuza göre bir sonrakine geçelim.
Evet abi, burada ne diyor? Karanlık Miras, yeni sınıfta yeni yetenekler, yeni skill'ler gelecek. Onu biliyoruz zaten. Bunun videosunu çektim bu arada. Aramak isterseniz YouTube'a direkt yazsan online zaten yeni skill'ler yazın, çıkıyor abi. Yeni açma ve seviye atlama mekanikleri size çeşitli beceri kombinasyonu sunacak. Bunu daha bilmiyoruz ne olduğunu. Kendi oyunun tarzını tanıtmak için sınıf özelliklerinizi odaklanarak tercih ettiğiniz becerileri buff edebilirsiniz. Bu şey demek, patlayıcı ok mu kullan diyorsun. O patlayıcı oku güçlendirebiliyorsun. Öyle bir şey. Skill geliştirme diye bir şey geldi oyuna arkadaşlar. Mesela büyücü bir ateş topu atıyor, etrafa ateş topları saçılıyor. Yani öyle bir şey. Aşırı güzel bir şey. O yüzden onu da büyük ihtimal ben yama geldiğinde az çok karakterlere hangi skilllerinizi geliştirin falan filan diye rehber videosu çekerim. Devam edelim. Yukarı çık. Bir sonrakine geldik. Gelecek içerik genişletmede taşlar için daha fazla uygun sokak değil slot. Sokağa sahip olursanız ekipman ürünündeki herhangi bir taş ekleme imkanı. Bir de şöyle bir şey var. Yeni gelecek yamada istediğiniz taşı, istediğiniz iteme takabileceksiniz. Ayrıyeten birazdan göstereceğim beyler. Onu bu arada Discord'da söylemişlerdi. Sanırım 130 tane falan filan da öyle bir şeydi. Onu da birazdan söyleyeceğim. Başka bir şey diyor mu? Mücevherler Rus yeni bir ürün türüne eklenecek. Aynen. Bu sonra kahraman gelişte daha fazla yol olacak. Aynen. Bunu birazdan yine döneceğim. Bir sonrakine geldik beyler. Yeni yama ile birlikte oymalar abi tezgahta kullanılacak. Yani mesela şu an bu oymayı biz niçin kullanıyoruz, şu oymaları? İtemlerimizin seviyesini arttırmak için kullanıyoruz. Artık bunu tezgahta item basma, ne bileyim şunun içinden item büyüleri çıkarma falan o şeyler için kullanacağız. Yani tezgahta artık oyma kullanılacak. Başka bir şey diyor mu? Farming falan. Tamam, burada çok bir şey demiyor. Bir sonrakine geldik. Dark Legacy farklı çeşitleri ve ek mini zindanları içeren 18 yeni eski haritayı barındıracak. Yani yeni gelecek Content Expansion'da içerik genişletmesinde 18 tane harita var. Keşfetmek için labirentler açığa çıkarılmış bir sırlar olacak. Zindan haritaları, herkese açık haritalar, sol ve grup haritaları da olacakmış. Böyle bunu belirtmişler. 18 tane harita gelecek yani beyler. Biraz daha yukarı çıkalım. Burada bir tane daha var. Karanlık Miras canavarların temel perilinleri düşürebilirsiniz. Yani bu şey demek beyler. Mesela map yapıyorsunuz, farm yapıyorsunuz. Random yerden mesela Evso düşüyor ya, Evso palto düşecek. Yani artık yerden palto düşürebileceksiniz. Bu güzel bir şey abi. Bu arada beyler, burada bak savaşları çok güzel bir şey var. Ejderha savaşlarında artık saldırgan kalkanlar. Büyük ihtimal atak kalkanını bahsediyor. Yani mesela kalkanları hani biz hep def için kullanırdık ya. Hani defansımız olsun diye. Bu da herhalde atak kalkanı olacak. O tarz bir kalkan olacakmış. Ama sanırım sadece ejderha savaşlarına özel, bir de onlara savaş kalkanı denilecekmiş. War Shield gibi bir şey olacak herhalde. Devam edelim bir sonrakine. Bu da sanırım en son paylaşılan sonuncu moda bakalım. Dark Legacy'nin yeni görevler bir sonraki seviye için gerekli olan XP'ye göre size görece göre XP ödülleri vereceklermiş yani. Bu seviye 55 ya da üstü olsanız, bak üstü olsanız her türlü level geliyor. Arayış tamamlamayı daha ödüllendiriyor, çekici hale gelecek. Yani bir sürü XP boost'u ve falan filan vereceğiz diyorlar ki zaten bayağı bir verdiler. Şimdi abi Discord kısmına geçelim. Şu oyunu aşağı alayım. Şuradan Drakensang Online Discord'una gidelim. Evet. Gördüğünüz üzere Drakensang Online Discord'u burası, resmi Discord'u. Burada Players Devs'te Dark Legacy FAQ. O kısımda yöneticiye sorular sormuşlar. Yönetici de bunların cevabını vermiş. Şimdi isterseniz teker bakalım. Dark Legacy test server'e ne zaman gelecek? Planımızda Ekim'in sonunda gelecek diyor. Buraya geçelim beyler. How many runes and gems we can use more? Ne kadar daha fazla taş bölüm kullanabiliriz? You can use up to 30 jewels. Bu jewels'lar bu arada özel taşlar, piramitler gibi. 40 rune zaten. Ve 130 tane taş. Gördüğünüz üzere bu kadar daha fazla taş, rune ve özel taş kullanabileceğiz. Bir sonraki soruya geçelim. Şimdi bak veya burada demek istiyor. You said, yani adam burada soru sormuş yöneticiye. Bize demiştiniz ki itemler arasında büyüleri aktarma yapabileceğiz. Mesela bu demek mi? We can craft crit damage from two hand and weapon on ring. Diyor. Silahtaki kritik hasarı bizim yüzüğümüzü arttırabilir miyiz? Demin anlattığım olay, yönetici demiş ki evet. Yani silahtaki kritik hasarları tutun beyler. Bu ufak bir size nasıl diyeyim tiyo olsun. Bunu kapın abi direkt. Will you make new PvP mod or change? Yani demek, yeni PvP modu yapacak mısınız diyor. Yeni PvP modu bu yeni yamayla, yani Dark Legacy yamasıyla birlikte gelmeyecek. Yani onu planlanmadı diyor. Gelecek ama o yamadan sonra gelir. Will you add more inventories? Yani daha fazla inventory ekleyecek misiniz? Hayır. Set bonuslarını falan filan değiştirecek misiniz? Evet. If you already covered the game, engine. Burası oyun motoruyla alakalı bir şey. Bizi pek ilgilendiren bir şey yok burada. Daha fazla kalite, ayrıca 3D tekstürleri falan filan geliştiriyorlarmış. Which level is the max level now? Adam sormuş ki yeni level kaç? Açıklamamışlar. Yakında belli olacak yazmış. How many new maps? Burada zaten
Facebook'ta cevaplamıştı bunu, kaç tane map gelecek demiş. 18 tane map gelecek. PvP'de başka bir değişiklik var mı? Daha planlanmadı. What is going to pressing course? What about runes? How exactly runes that keeps tasks are going to be worked? They are mechanical item. No more crafting. Yani bu şey demek. Bundan sonra çekirdek craft falan filan tezgah olmayacak. Ürünler diyor bundan sonra şeye çevrilecek diyor. Hani bu nesnede ürünler vardı ya. Onu şeye çevirecekler. Mesela oyundan göstereyim şöyle. Hemen oyunu bir tam ekran yapayım. Mesela benim başlığımda bu nesne %40 hasar artışı ürünü var. Bunu bu nesnede yerine direkt hasar artışı. Yani aynı, nasıl örnek versem, şu ürünler gibi. Mesela bak burada direkt more health points diyor ya, direkt böyle daha fazla hayat puanı. Hani burası hayat puanı değil. Direkt böyle komple genel etki her puan tarzında yapacaklar. En son burada kalmıştık. How the skill leveling will work. For example, mage singularity. Now you can choose. It will be cheaper terms of mana. Deal damage. Will be able to choose. Skill'lerini nasıl yapacaksınız diyor veya şu beceri, şu kısımları, beceri skill'lerini nasıl yapacaksınız diyor. İşte levelinize göre değişir diyor. Aynı şekilde itemlerinizle falan filan da değişebilir diyor. How much more questions? Gene aynı soru. 18 map. Having complete energy, crafting and ability, max stats, one month max. It just sounds really bad. Adam burada şey demiş beyler. Biz o kadar uğraştık, itemler yaptık, altından harcadık falan filan. Bizim gerçekten yeni oyuncular kıyasla çok büyük bir farkımız olmayacak mı? Yok, olursa çok kötü, öbür türlü çok kötü olur demiş. Adam demiş ki insanlar diyor bir şey üzerinde çabalar, gelişir, kendini geliştirir, çarını falan filan geliştirirse mutlaka herkesten farkı olacak diyor yani. Güçlü oyunculara ilgilendiren bir şey bu. The costume from Quest will be added in scene. Yani bir tane kostüm vardı veya şu kostümden bahsediyor. Dur bir dakika size göstereyim o kostümü. Şu kostümden bahsediyor. Bakın nerede o? Şu kostümden bahsediyor veya şu kostümden. Shadowhunter, Gölge Avcısı kostümü. O kostüm ne diyor abi? Bu yeni kostüm Dark Legacy ile birlikte gelecek mi diyor. Hayır, hep aynı kalacak diyor. Questions over questions, test server and so playing is not funny. This time keep you don't know what to keep cubes open sealed keep. Bak burada çok önemli bir şey demiş. Bu çok önemli. Bak adam demiş ki keep the platin lines. Platin büyüleri tutun ve küpleri açın. Benim tavsiyem zaten büyük ihtimal size demiştim. Ben küpleri açacağım demiştim yayınlarda. Küpleri yama gelmeden önce ben kesinlikle açacağım. Şu an hesabımda şöyle göstereyim. 9000'e yakın falan küp var. Bir sürü küp var burada. Bu küpleri açacağım. Ayrıca bak platin değerleri tutun diyor beyler. Silahta mesela kritik hasar, platin değer falan filan tutabilirsiniz. İleride işinize yarayabilir. Burada adam premiumla ilgili bir soru sormuş. New premium benefits are not planned yet. Yani şey demiş. Premium'un yeni özellikleri daha planlanmadı. But don't forget premium gives you XP boost and crafting discounts. Ama bunu unutmayın. Premium size tecrübe puanı bonusu verir. Ayrıca tezgahlara daha az maliyetli şeyler yardımını sağlar. Premium almaya az çok yönlendirmeye çalışıyor. Will the old weapon like Q7 and Blood Mage still be best weapon for mages? That depends on şey diyor. Hala olacağı gibi Tegan silahla kanlı silah büyücüler için en iyisi olacak mı diyor. Yine oynama tarzınıza göre değişir diyor her zamanki gibi. Ki bu soru çok doğru bir soru bence. Bu çok uzun bir soru sormuş. Hemen bunu bir okuyayım. I believe after there will be little chance to upgrade news. Level up the evolve the new levels. Item level up will not possible anymore. İtemlerin level'ını yükseltmeniz artık mümkün olmayacak. If you want higher item levels, you need to find in higher difficulties. Daha güzel itemler istiyorsan daha yüksek modları da kasılman lazım diyor. Çok uzun bir soru sormuş. Tier 10 itemler. Herhalde kalem 10 itemlerden falan bahsediyor ama yöneticinin verdiği soru you cannot level items via crafting. İtemlerinizi tezgah yoluyla yükseltemezsiniz. Burada büyük ihtimal işte itemlerimizi nasıl yükselteceğiz falan filan. Adam demiş ki itemlerinizi tezgah yoluyla yükseltemezsiniz. Yani burada şey demek istiyor abi. Güzel bir item istiyorsan mutlaka olmalı kesmelisin. Bu büyük ihtimal artık çoğaltma çekirdeği işini ortadan kaldırıyor. Eskiden mesela itemi düşük modda bile düşürsen çoğaltma çekirdeği yükselten çekebiliyordun. Artık öyle bir şey olmayacak büyük ihtimal. What will happen to tiers of cubes? Bak bu soruyu ben çok merak ediyorum. Küplerin kademesinde ne olacak? Mesela bende kademe 10 atıyorum, kademe 10 küp var. Bu küple normal küple eşit mi olacak? Ne diyor abi? The cube topic is still to be done. Hayır, düşünmedik o konuyu diyor herhalde. Daha bilmiyorum ben ne yapacaklar artık. Ama büyük ihtimalle küpleri açın siz. En iyisi küpleri açın yama gelmeden. Öncelikle what will happen to our küplerimize ne olacak? Cube topic to be determined, yani şey diyor. Belirlenecek diyor. Daha belirli değil diyor. Course will be exchanged to glyphs. Şey demek. Çekirdekleriniz oymaya dönüşecek. Cehennem geçitleri
hala kullanılır fakat bu final değildir diyor. Şey demiş burada da beyler, itemlerin düşme olasılığı gene rastgele mi mesela, hani atıyorum C7'ye gidiyorsun, %90 silah düşüyor, 700 hasar veriyor falan filan. Yani %20 düşüyor, 700 veriyor, 650 falan filan oluyor ya. Adam da demiş ki evet hala rastgele olacak ama yüksek zorluktaki ile düşük zorluktaki aranın farkı bayağı yüksek olacak diyor. Burada mesela adam bayağı bir olasılıktan bahsetmiş. Mesela hani two hand weapon'dan, yani çift elden tek ele falan filan, onları falan filan anlatmış. Adam da demiş ki there is no restriction, yani kısıtlama yok demiş. İstediğiniz demi istediğiniz şeyi aktarabileceksiniz. Bu biraz oyunda rahatlık sağlamış aslında. Biraz daha kolaylaştırmış işi. Bu konuyu geçiyorum, biraz o kadar önemli bir konu değil. What happens to Game of Enchantment? You can change the empowering gems. Ne olacak diyor. Geliştirme taşlarına ne olacak diyor. Geliştirme taşları hala eskisi gibi işini yarayacak diyor. Bu yamadan sonra materyale ne olacak demiş. Materi parçaları bu yamadan sonra gene bazı şeyler işinize yarayacak diye cevap vermişler. Materi parçaları yani az çok işe yarıyormuş. Gene materi parçalarınızı yine ver. Saklayın. Lazım olacakmış. Tamam, ben bunu da geçiyorum. Bu da yeni oyuncular için bir şey. Which will be more useful after CE, Gold or Glimpse of Power. It will be useful to know we should sell or melt items. Depends on your goals. Bu da demiş. Hangisi daha önemli olacak demiş. Altın mı yoksa oyama mı daha önemli olacak bu yamadan sonra demiş. Bu demiş ki amaçlarınıza göre değişir demiş. If you want to focus on crafting you should melt items. Diyor yani. Eğer diyor fokusunuzu, yani dikkatinizi şu tezgah üzerine vereceksiniz, itemlerinizi şimdiden eritmeye başlayın demiş. Burada da adam bir soru sormuş. Kademe 10 silahlar falan filan bu katliam zorluğuna eşit mi demiş. Kademe 10 katliam zorluğuna eşit değildir demiş. Yani kademe 10 silahlarınız, eğer mesela şu an yüksek güçlü bir oyuncuysanız elinizde bir kademe 10 silah vardır. O kademe 10 silahınız yeni gelecek katliam modülü eşit olmayacak. Bu önemli bir bilgi. Depending on your character and item level you can have more than 400 critical damage. Burada demiş beyler, bakın bak. Karakterinizin ve item level'ınızı, bu herhalde yeni bir şey. Item level'ı ben ne bilmiyorum beyler. Item level'ı you can have more than 400 yani diyor. Normalde mesela bütün oyuncuların %400 kritik hasar son noktasıdır. Hani kritik hasar da son noktadır. Aynen, item level'inize göre bu noktayı aşabiliyormuşsunuz. Yani %400 kritik hasardan fazlasını yapabiliyor musunuz? Abi hasarlar bir şey değil mi? Çok uşak yani. If you reach the highest possible attack speed you will receive a buff still not final. Diyor, eğer olabilecek en yüksek saldırı hızına çıkarsanız size bir tane buff verecek diyor. O zaman buna çıkmak lazım beyler. Saldırı hızınızı yükseltin. Rune enchantments will change. Yes, in your example HP on this item will become increased HP. Burada beyler, hatırlıyor musunuz videonun başında size bir yere döneceğiz demiştim. Bakın şimdi döndük. Rune değerleri değişecek. Doğru. Mesela bu nesnede HP ürünleri daha fazla hayat puanı ürünlerine değişilecek diyor. Bilgelik ağacı genişletilecek. Yeni skill'ler daha diğer karakterler tamamlanmalı demiş. Demek ki az çok tamamlanmışlar. Büyük ihtimal 20 Kasım'a kadar tamamlarlar. Mevcut ilerleme unutulacak. Bu bir genişleme ama amacımız geçmiş yaptığımız yamalardan çok daha iyi ve sorunsuz bir yama ortaya çıkarmak demiş. Bu da çok büyük bir bilgi değil bizim için. Direkt burada soruyu okumadan direkt cevabı okuyorum. There will be new games and higher rune rarities. Bu demek beyler. Yeni taşlar olacak ve daha yüksek nadirlikte taşlar da olacak. Block strength and critical damage. Blok gücü ve kritik hasar kaldırıldı. Bundan sonra büyülere, ürünlere, bilgeliklere, petlere, bufflara falan filan ne olacak, ne verecek demişler. Bunlar yeni kritik ve blok şeylerine göre değiştirilecek diyor. Tamam, bunu büyük ihtimal değiştirecekler. Piramitlerin içinden taşları sökmek mümkün olacak mı? Evet. Yani mesela atıyorum hasar kritik HP'li piramitiniz var. İçindeki hasar kritik taşlarını falan filan çıkartabiliyorsunuz. Yeni paltolar gelecek mi? Evet. Paltolar canavarlardan düşürebilecek. Eşsiz paltolardan da büyük bosslardan düşürebilecek. Glyphs to use before crafting now. Ormanlar artık craft için mi kullanılacak? Evet. Yeni maksimum bilgelik leveli yükselecek mi? Evet. Bu yeni karanlık King'si bu Dark Legacy'den sonra başarıyla birlikte hala mevcut olacak mı? Evet. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.